Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Gelişmeler doğrultusunda hızlı gündem videoları yapıyoruz ve dün tarihi bir uçuş gerçekleştirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde Hürjet eğitim uçaklarında 2 hava kuvvetleri komutanı uçtu. Malum dün Türkiye'ye İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo bir resmi ziyaret yaptı ve bu ziyaretinde daveti veren Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ydu. Karargahtaki görüşmelerin arkasından Ankara'da Kahramanmaraş'a TUSAŞ tesislerine geçtiler ve TUSAŞ'ta İspanya'ya bir süredir satışı konusunda çok ciddi adımlar atılan Hürjet eğitim uçağıyla birlikte uçtular. Halen 2 prototip var TUSAŞ'ta. Bunlardan bir tanesi kırmızı beyaz boyalı ilk prototip. Arkasından biraz daha muharip renklerde 2 renk gri tonlarında boyanmış olan Hürjet var. Burada biraz tasarım farklılıkları var. 2 uçakla halen süpersonik yani ses hızı üzerindeki testler yapılıyor. Bu uçaklar hazırlandı. Test pilotları gerekli hazırlığı yaptılar. Ön kokpitte onlar oldu. Kırmızı beyaz o İspanya'ya da demo için yani tanıtım uçuşu için giden uçakta İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanı arka kokpite bindi. Diğer ikinci prototipte ise yeni yapılan prototipe de Türk Hava Kuvvetleri Komutanı bindi. Daha önceden de Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kırmızı beyaz prototipte de uçmuştu. Beraber kalkışlarını Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'ndan yaptılar. Kol uçuşu gerçekleştirdiler. Burada görüntüler kola gelen bir F-16 tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait çekildi. Aynı zamanda 2 uçağın uçuşu da insansız hava araçlarının kameralarına yansıdı. Arkasından iniş gerçekleştirildi. Gerçekten İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanı oldukça etkilenmişti ve anlatımından, heyecanından çok etkilendiği ortaya çıkıyordu. İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanı aslında bir nakliye pilotu. C-130'larda, Falcon 900 tipi iş jetinde, Airbus A310'un tanker uçaklarda görev yapmış. 9000 saate sahip gerçekten çok tecrübeli bir pilot. Daha önceden de farklı pozisyonlarda filo komutanlığının arkasından hava kuvvetlerinde de kurmay başkanlığı operasyonlardan sorumlu pozisyonda bulunmuş önemli, değerli ve tecrübeli bir komutan. Ve 2 ülke arasındaki bu tür sıcak ilişkiler, bu yapılan demo uçuşları da işin pazarlama faaliyetleri açısından iyi gittiğini ortaya koyuyor. Artık bundan sonraki beklentimiz İspanya ile yapılacak sipariş anlaşması. Şimdi bunları söylerken tabii ben dilimi ısırıyorum. Uluslararası dengeler, satış taktikleri, ülkeler arasındaki ilişkiler bunları çok yakından ilgilendirebiliyor. Bir yandan da Hürjet'in en önemli rakiplerinden bir tanesi Amerikan Hava Kuvvetleri için Boeing ve Saab'ın ortak geliştirdiği T-7 eğitim uçağı. T-7 tamamen 5. nesil hatta sonrasında 6. nesilde ne kadar pilot olacak bilmiyorum. Orada gelişmiş sistemlerde görev yapacak pilotların eğitimleri için tasarlanıyor. O projede de biraz gecikmeler var. Özellikle fırlatma koltuğu çevresel etkenler nedeniyle ek testlerin yapılması gerekiyor ve projede de bir sapma oldu. Hatta Boeing açıkladığı 2024 bilançosunda savunma konusundaki zararın yaklaşık 1 milyar dolara çıktığını ifade etti. Bütçesini aşmış bir program var. Geciken bir program var. Zamanında veremiyor. Diğer taraftan da Hürjet'te sessiz sakin çalışmalar devam ediyor. Hürjet için plan 2026 yılı içerisinde ilk teslimatların yapılması. Şu anda Türk Hava Kuvvetleri ile TUSAŞ arasında 4+12'lik bir anlaşma var. 4 adet uçağın prototip yani test uçakları. Bunlar için hedef 2026 Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmesi. Arkasından 12 adetlik blok 1 olarak adlandırılan eğitim versiyonu ile ilgili çalışmalar gelecek. İlk etapta 16 ama bu rakam artacak. Hedef Türk Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllardır kullanılan modernizasyonu konusunda hem TUSAŞ'ın hem de ASFAD'ın işbirliğiyle yapılan T-38M tipi uçakların Hürjetler ile yenilenmesi. Bir de tabii ki gündemde de Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızlarına verilecek olan Hürjetler var. F-5'ler onların yerini bırakacak. Dünyada askeri uçak pazarındaki rekabet oldukça fazla. Korelilerin modeli var. Aynı şekilde İtalyanların alternatif modelleri var. Ama yüksek performanslı uçaklarla eğitim verebildiğiniz takdirde burada pilotların yetişme kabiliyetlerini arttırıyorsunuz ve üst tarafa doğru çekiyorsunuz. İspanya'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin arkasından ikinci müşteri olması için geçtiğimiz Aralık ayında bir mütabakat zaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda İspanya ile gerçekleştirilmişti. Umarız bu kısa zaman içerisinde 26 uçaklık bir anlaşmaya girer ve İspanyollar da bizim uçaklarımızda kendi F-5'lerini yeniler. Tabii gündemle ilgili ikinci konumuz bu işte Eurofighter, F-16, yok F-35 ne oluyor ne bitiyor bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme gelişmeleri size de aktarmak istiyorum. Bu yaptığımız haberler tabii ki kulis haberleri,
Peki gelen bilgiler ne oluyor, ne bitiyor, iddialar ne konuyla ilgili? Asıl tabii ki ne zaman anlaşma olacak, ne yapılacak? Bunlar mürekkeple imzalandığı zaman yürürlüğe giren şeyler. Öncelikle bunu belirtelim. Eurofighter konusunda çok büyük engeller, konuşmalar, görüşmeler. Son dönem içerisinde işte Trump'ın tekrar başa gelmesi, giderek erimeye başlayan Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki buzlar derken bir aşamaya doğru geldi. Birkaç ay içerisinde Eurofighter'la ilgili bir anlaşmanın imzalanması açıkçası bekleniyor ve 40 adet uçak Türk Hava Kuvvetleri için alınacak. Burada çok yüksek ihtimalle Eurofighter'ın Tranche 4 olarak adlandırılan son üretim paketiyle ilgili bir teklifi var. Fiyat teklifi resmi anlamda bekleniyor. Sonrasında da artık iş imzaya doğru geçecek. Bu arada şu bilgiyi de vermemde fayda var. Bu yıl Temmuz ayında İstanbul'da, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Atatürk Havalimanı'nın hemen yanında bu merkez yapılacak. İDEF fuarında da Eurofighter geliyor. Eurofighter Atatürk Havalimanı'nda olacak. Çeşitli havacılık gösterileri yapacak. Bu fuar aynı zamanda sergi alanı ile birlikte kara araçlarının orada böyle bir gösteri yapacağı bir alan var. Hava araçları Atatürk Havalimanı'nda. Gemiler ise Ataköy Marina'da kurulacak olan merkezde gezilebilecek böyle bir üçlü bir fuar, üçlü bir gösterilerle birlikte bir farklı bir yeni organizasyona geçmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın ev sahipliğinde İDEF yapılıyor. Bu açıdan da Eurofighter orada uçacağını belirtmemde fayda var. Bir başka enteresan bilgi işte F-16'larla ilgili de 40 adetlik Blok 70 alımı var. Fakat Türkiye'nin Eurofighter adımı sonrasında Amerikalıların epey bir indirim yaptıkları ve o ilk gelen 24 milyar dolarlık ki içinde işte mühimmat, yedek parça, 69 adet uçağın modernizasyonu da dahildi buna. Buradan sadece 40 adet uçağın alınmasıyla birlikte fiyatta bayağı bir indirim yaptığı ifade ediliyor. Bu arada F-35 ile ilgili yeniden gelişmeler var. Türkiye'nin mevcut 6 uçağını alabilmesi ve tekrar programa dönebilmesiyle ilgili malum Trump geçtiğimiz günlerde Hindistan'a neden F-35 almıyorsunuz gibi böyle bir teklifle ortaya koyunca Hindistan'da da Türkiye gibi S-400 hava savunma sistemleri var. Bakalım bu iş nereye doğru gidecek ama dediğim gibi konular oldukça sıcak. Bir anda 3 ayrı uçak tipini de hava kuvvetlerinde görür müyüz? Bunlar soru işareti ama burada Türkiye'nin odak noktası tabii ki en önemli odak noktası kendi milli projeleriyle birlikte Milli Muharip Uçak Kaan. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Umarım bu yıl içerisinde o iki prototipin uçuşlarının gelmesi de bu işi daha farklı bir boyuta götüreceğini açıkçası düşünüyorum. Şöyle bir gelişmeleri anlatırken tabii bir yandan da Financial Times gazetesinin iddiasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Baykar'ın İtalyan savunma devi Leonardo ile bir ortaklık yapabileceği, insansız hava araçları konusunda ciddi bir adım atabileceği konusunda bir haber yayınlandı. Malum Baykar İtalyan imalatçı Piaggio'yu almasından sonra ki Piaggio şirketinin bir kolu motor parça imalatı yapıyor. Diğer kolu da sivil P-180 Avanti özel uçaklarının üretimini gerçekleştiriyor. Bu şirketi satın aldıktan sonra Türkiye ve İtalya arasındaki özellikle savunma konusundaki gelişmeler oldukça dikkat çekici. Piaggio ile ilgili bu satış anlaşması ilan edildikten sonra Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar ve genel müdürü Haluk Bayraktar İtalya'ya gittiler. Burada bakanlıklarla yaptıkları görüşmeler ve sonrasında da fabrikada çok güçlü bir sendika var. Bu sendika ile bir anlaşma yapıldı. Bir yandan da tabii sendika faaliyetlerin devam etmesini, işçi çıkartılmamasını, maaşlar konusunu masaya getirildi. Taraflar görüştüler, anlaştılar. Bunlarla ilgili imzaları attılar. İlk etapta Baykar Piaggio'ya yaklaşık 40 milyon euroluk bir yatırım yapacak. Bu şirketin de tamam motor tarafındaki çalışmaları parça üretimi bazında devam ediyor ama P-180 Avanti'nin geleceğiyle ilgili bazı yatırımların yapılması, işte insansız bir hava aracı platformuna getirilebilir veya farklı alanlarda bunların yapılması gerekiyor. Bunlarla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Piaggio'nun adımının arkasından İtalyan savunma ve havacılık devi Leonardo'nun CEO'su Türkiye'ye geldi ve Baykar'ı ziyaret etti. Burada CEO'nun önemli bir lafı vardı. 12 yılda Baykar sıfırdan bir İHA sektörünün lideri haline geldiğini söyledi ve beraber çalışmak istediklerini ifade ettiler. Buradan bir ortaklık çıkabilir mi? Nereye gidebilir? Bunlar tartışılmaya başlandı. Bu ortaklıktan çok biraz da güçleri birleştirip bir şeyler yapabilmek konusunda sonuçlar görebileceğimizi ben tahmin ediyorum. Financial Times'ın da zaten haberi bu yönde. Bu anlamda İtalya, İngiltere'nin başını çektiği küresel muharip uçak GCAP projesi içerisinde bu 6. nesil bir savaş uçağı olacak. 6. nesil savaş uçağıyla birlikte aynı zamanda insansız sistemler olacak ve bu insansız sistemlerin üretimi, geliştirilmesi konusunda Baykar'ın çok ciddi bir tecrübesi var. İtalyanlara bu tecrübelerin beraber hareket edilip İHA sistemlerinin yapılabileceği bir altyapıya doğru gidebilir. Sonuçta Türkiye bu projede değil ama çok küresel önem
önemli bir proje. Buranın İHA bilgi paylaşımı üzerinden, Leonardo üzerinden başka konulardaki tecrübeler Baykar'a aktarılabilir. Yani iki taraf açısından da bir kazan kazan konusu olabilir. Sonuçta havacılıkla ilgili işte son dakikaya kaldığınız zaman Türkiye F-35'ten çıkartıldı. Ara uçak ihtiyacı, dönüyorsunuz işte Eurofighter şu alınabilir, bu alınabilir. Sonra sizi tekrar mı alalım, ne yapalım gibi gelişmeler oluyor. Çünkü bu işleri çok uzun vadeli planlamanız gerekiyor. Bu açıdan belki ileride Türkiye'nin 6. nesille ilgili aynı Baykar'ın yapacağı İHA kısmına aktarım belki Türkiye programa girerse TUSAŞ tarafından Milli Muharip Uçak Kağı'ndaki tecrübelerin aktarılması da buraya gerçekleşebilir mi diye böyle bir kendi kendime bir yandan düşünüyorum. O bilgileri de, aklıma gelenleri de sizlerle paylaşıyorum. Burada önemli bir nokta, Leonardo gerçekten çok önemli bir dev. Helikopter, sivil helikopter, askeri helikopter pazarında çok büyük bir oyuncu. Diğer taraftan geliştirdiği aviyonik sistemler, elektronik sistemler, diğer savunma sistemleri gibi mühimmat için işte top üretimi gibi çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Leonardo bugün küresel savunma şirketleri arasında gerçekten Devler Ligi'nde yer alan, büyüklük açısından da Türk savunma sanayinin nereden toplasanız yaklaşık 3 katı büyüklüğe sahip bir ciroya sahip bir şirket. İşbirliklerinde masaya oturduğunuz zaman tabii biraz daha güçlülerin tabii ki avantajı var. Ama siz önemli bir teknolojiyi elinizde olduğu zaman seçilebilir hale geliyorsunuz. Evet, haftanın demiyorum, günün gelişmeleri bu şekilde. Kısa bir gündem turu yaptık. Etrafta dolaştık. Neler var sizlerle paylaştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sorularınızı lütfen yorum olarak yazın. Videoda tabii beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.